Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Bade Yılanı'nı dizimizde görmek istemeyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son derece heyecanlı bir bölümün ardından yeni bölüme dair beklentilerimiz iyice arttı. Çünkü son bölümde atılan her adım yeni bölümde daha büyük bir krizin kapısını açacak gibi duruyor. Gelin şimdi bu konuları tek tek konuşalım. İlk olarak Emir ve Çimen'le videomuza başlayalım. Son bölümde Emir ve Çimen ailelerinden gizlice evlenerek herkesi resmen ters köşe yaptı. Bu sürpriz evlilik artık her şey bitti dedirtmek yerine tam tersine olayların daha yeni başladığını gösterdi. Yeni bölümde Salkım neye uğradığını şaşıracak. Oğlu Emir'in kendisinden gizli, üstelik onaylamadığı Çimen'le evlenmesi Salkım'ı şoka sokacak. Ama Salkım'ı tanıyoruz. Böyle bir durumda geri çekilen taraf asla o olmuyor. İlk şokun ardından Salkım'ın ben bu evliliği kabul ettiğim gibi tavra gireceğini hiç sanmıyorum. Tam tersine pes etmeyecek ve bu evliliğin üstüne gölge gibi çökecek. Emir ve Çimen'in mutlu olmasına tahammül edemediği için Çimen'i yıldırma politikalarına başlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte Salkım'ın hamleleri sadece Çimen'i değil, Emir'i de sıkıştıracak. Emir bir yanda sevdiği kadın, diğer yanda annesi arasında kalacak ve bu baskı Emir ile Çimen'in aşkına doğrudan etki edecek. Birlikte kurdukları o kendi dünyamız hali Salkım'ın planlarıyla sürekli darbe yiyecek gibi. Kıvılcım tarafına geldiğimizde ise Emir ve Çimen'in Kıvılcım'a evlendiklerini söylemesi Kıvılcım'ın içinde bambaşka bir kırılma yaratacak. Kıvılcım'ın yüzünde şaşkınlıktan çok hayal kırıklığı hakim olacak. Çünkü Çimen Kıvılcım'ın gözünde zaten uzun zamandır aklıyla değil duygusuyla hareket eden bir noktadaydı. Bu evlilik kararı da Kıvılcım'a göre acele, gizli ve fazlasıyla riskli. Zaten son zamanlarda her şeyin üst üste geldiği bir dönemden geçen Kıvılcım bu kez ne yapacağını bilemeyecek. Bir yandan kızının arkasında durmak zorunda hissedecek. Diğer yandan ben nerede yanlış yaptım sorgusuna tekrar düşecek. Ama ben Kıvılcım'ın gene de kızının yanında olacağını düşünüyorum. Kıvılcım ne kadar kırılmış olursa olsun Çimen'i yalnız bırakmayacak. Özellikle Salkım'ın planları karşısında Kıvılcım'ın refleksi daha da sertleşebilir. Çünkü Kıvılcım, Salkım'ın Çimen'i yıpratmasına göz yumacak bir karakter değil. Yeni bölümde Kıvılcım'ın hem annelik duygusuyla hem de bu evlilik böyle yürüsün isteğiyle Çimen'i Salkım'dan korumaya çalışacağını ve iki tarafın arasında bir kalkan gibi duracağını düşünüyorum. Tabi bu kalkan olma hali Kıvılcım'ı daha da yıpratacak. Çünkü zaten kendi hayatı da darmadağın. Peki Ömer Kıvılcım Bade üçlüsünde son durum ne? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümde Bade istediğini elde etmiş ve Ömer Bade'ye nikah kıymıştı. Bade'nin ilk işi de bunu gelip Kıvılcım'a duyurmak oldu. Bu hamle aslında Bade'nin psikolojisini de çok net anlatıyor. O mutlu olmak için değil, ben kazandım demek için yaşıyor. Yeni bölümde de Ömer'i kontrol etmeye, onu kendi istediği kalıba sokmaya ve onu kendine aşık etmeye çalışacak. Ama bence burada Bade'nin en büyük yanılgısı şu: Ömer üzerinde baskı kurdukça Ömer daha da uzaklaşacak. Çünkü Bade ne kadar Ömer'le Kıvılcım'ı birbirlerinden uzak tutmaya, onları ayırmaya çalışsa da Ömer ve Kıvılcım en ufak bir kıvılcımda yeniden bir araya geliyorlar. Bu ikili ne kadar kırılmış olsalar da birbirlerinin hayatında bir şekilde yer açıyor. Bu yüzden yeni bölümde Kıvılcım zor zamanlardan geçerken Ömer'in onun yanında olmak isteyeceğini düşünüyorum. Ömer ben artık bitti dese bile Kıvılcım'ın kötü olduğu bir anı duyduğu anda oraya koşacak gibi. Ve işte tam burada Ömer'le Kıvılcım'ın arasında tekrar bir yakınlaşma göreceğiz. Belki büyük bir barışma değil ama biz hala buradayız dedirten, seyirciyi umutlandıran bir temas mutlaka olacak. Ömer'i takip eden Bade bu yakınlaşmaya tanık olacak ve Ömer ile Kıvılcım'a olan kini daha da büyüyecek. Bade'nin psikolojik sıkıntılarını hafife almamak gerekiyor. Çünkü bu karakter kaybettiğini hissettiği anda kendini kontrol edemeyen, zarar verme eğilimi yükselen bir yere gidiyor. Yeni bölümde karşılaşacağı manzara onu Ömer'i kaybetmekle yüzleştirecek. İşte tam bu noktada Bade'nin ben kaybediyorsam siz de rahat etmeyeceksiniz diyeceğini düşünüyorum. Bu zarar Kemal Bebek üzerinden gerçekleşebilir. Bade'nin yapacağı planlarla Kemal Bebek'i kaçırması, Ömer ile Kıvılcım'a büyük korku yaşatması ihtimali bence hiç uzak değil. Çünkü Bade'nin elindeki en hassas nokta bu. Kıvılcım'ı en çok ne yıkar? Kemal Bebek'le ilgili bir kriz. Ömer'i en çok ne delirtiyor? Kıvılcım'ın canının yanması. Bade bunu çok iyi hesaplıyor gibi. Ama her ne olursa olsun Bade, Ömer ve Kıvılcım'ı birbirlerinden koparamayacak. Bu ikili ne yaşarsa yaşasın sonunda yeniden aynı çizgide buluşuyor.
Bu yüzden Bade'nin sonunda kaybeden taraf olacağını düşünüyorum. Umarız Ömer de artık akıllanır ve iyi niyetinin kurbanı olmayı bırakır. Çünkü bu "ben hallederim" tavrı Ömer'i sürekli aynı tuzağa düşürüyor. Şimdi gelelim Nursema, Asil ve İlhami'ye. Son bölümde İlhami'yi karşısında gören Nursema büyük şok yaşamış ve ne yapacağını bilememişti. O sahnede Nursema'nın şaşkınlığı kadar "ben yine mi aynı döngüye giriyorum" hali de çok netti. Bunun Asil'in bir hamlesi olduğunu bilen Nursema yeni bölümde Asil'e bir karşılık verecek. Çünkü Nursema artık kendi duygularını da gururunu da sürekli çiğnetmek istemiyor. Ancak ben yine de Nursema'nın bu süreçte Asil ve İlhami arasında kalacağını düşünüyorum. Nursema'nın seçiminin gene Asil'den yana olacağını ve bu hikayede İlhami'nin gene kaybedeceğini düşünüyorum. İlhami ne yaparsa yapsın Nursema'nın kafasındaki Asil'in çekim gücü duvarını aşamıyor. Ama burada değinmemiz gereken çok kritik bir konu var. Ben Asil'in Nursema'ya gerçekten aşık olduğunu düşünmüyorum. Asil, Ünal ailesine karşı başlattığı savaşta Nursema'yı bir piyon olarak kullanacak. Gerektiğinde onu Ünal ailesine karşı sahaya sürecek. Gerektiğinde onu kalkan yapacak. Gerektiğinde de "ben seni seçtim" diyerek duygusal bir bağ kurup kontrol alanını büyütecek. Abdullah bu süreçte kızı Nursema'nın Asil'le olan ilişkisine şiddetle karşı çıkarken Nursema gene ailesiyle karşı karşıya kalacak. Abdullah'ın tavrı sadece "kızımı koruyorum" değil, aynı zamanda "bu aileyi kimseye ezdirmem" tavrı. Nursema ise her zamanki gibi iki ateş arasında kalacak. Bir yanda kendi hayatını kurmak, diğer yanda ailesinin baskısını sırtında taşımak. Umarız burada senaristler bir ters köşe yaparlar ve İlhami ile Nursema arasında bir ilişki görürüz. Çünkü Nursema dizinin başından beri doğru aşkı bulamadı ve oradan oraya savruldu. Biz izleyiciler artık Nursema'nın temiz bir aşkın içerisinde mutlu olmasını istiyoruz. Umarız Nursema ve senaristler de bunu istiyordur. Son olarak Fatih ve Başak'a değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Fatih ve Başak'ın birlikte hem romantik hem de gergin anlarını gördük. Başlarda uyumsuz olan bu ikili arasında bir kimya yakalandı ve açıkçası Başak başlarda çok soğuk bir karakter olsa da artık daha samimi birisine dönüştü. Bu yüzden Fatih'le Başak sahneleri izleyicilerin keyifle takip ettiği sahnelerden oldu. Bir bakıyorsun laf sokuyorlar, bir bakıyorsun göz göze geliyorlar. Arada o gerginlik var ama altından başka bir şey de akıyor. Yeni bölümde de bu ikilinin arasında romantik yakınlaşmalar göreceğimizi ama aynı zamanda atışmaların da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu ilişkiyi taşıyan şey zaten o gerilim ve inat. Çok geçmeden ilk yakınlaşma gelecek. Ardından biz bu işin içinden nasıl çıkacağız konuşmaları, küçük kıskançlıklar, küçük geri çekilmeler derken sahte bir evlilikten doğan bu hikayenin yavaş yavaş gerçeğe dönüştüğünü izleyeceğiz. Kısacası yeni bölümde Fatih ve Başak cephesinde hem kalp atışlarını hızlandıran anlar hem de bu ikili yine ne yapıyor dedirten sahneler bizi bekliyor.